Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle stüdyoyu yeni kurduğum için ufak tefek eko problemleri olabilir. Bu yüzden olabildiğince düşük sesle konuşmaya çalışacağım. Bu yüzden bu tür problemleri mazur görün. Ben yine de bu ekoyu kısmaya çalışacağım. Şimdi bugünün konusu ne? Önümüzdeki günlerde bildiğiniz gibi Xiaomi 17 serisi tanıtılıyor. Bu videoda sizlerle beraber Xiaomi 17 modellerinin sunacağı özelliklere beraber göz atacağız ve üzerine tartışacağız. Şimdi Xiaomi yeni bir adım attı. Normalde Xiaomi 16 serisi tanıtılacaktı ama yeni seri ile beraber Xiaomi 16 değil de Xiaomi 17 serisi tanıtılacak. Xiaomi 16 yerine 17 gelecek. Evet, bu bir değişiklik ama bunun dışında bir değişiklik daha var. Artık Xiaomi 17, 17 Pro ve 17 Ultra modelleri yerine Xiaomi biraz daha iPhone'a benzeyerek 17, 17 Pro ve 17 Pro Max modellerini tanıtacak. Yani biz artık Xiaomi tarafında tanıtılan bir modelde Pro Max ibaresini göreceğiz. Bu da artık iPhone kullanan insanların Android tarafına geçmesi için bir adım olarak nitelendirilebilir. Şimdi soracak olabilirsiniz. Neden bir telefonun adı Pro Max oldu diye insanlar Xiaomi'ye geçsin ki? Aslında tam olarak öyle değil. Çünkü yazılım tarafında da iPhone'a benzeyecek önemli geliştirmeler var. Geçtiğimiz günlerde HyperOS 3 sürümü tanıtılmıştı ve bu sürümle beraber de iPhone'a benzeyen dinamik ada benzeri bir tasarım anlayışı hakim olacak. Şimdi ilk olarak yeni modellerin tanıtım tarihinden başlayalım. 25 Eylül tarihinde gerçekleşecek olan etkinlikte Xiaomi 17 serisi tanıtılıyor. Türkiye saatiyle Perşembe günü saat 2'de tanıtılacağını söyleyebiliriz. Aynı zamanda Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi tanıtılıyor bildiğiniz gibi ve bu işlemciye sahip olacak ilk telefon Xiaomi 17 serisi olacak. Bu arada Gen takısını geri getirdi Qualcomm. Yani ortaya çıkan sızıntılara göre yeni işlemcinin ismi Snapdragon 8 Elite Gen 5 olacak. Yani ben az sonra telefonun özelliklerinden bahsederken bu kadar uzun bir işlemci ismini söylemek yerine Snapdragon 8 Gen 5 diyeceğim kısaca. Ne kadar kısaysa bu da. Xiaomi'nin akıllı telefon departmanı başkanı Liu Weibing, Xiaomi 17 serisi hakkında bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamayı da Çin sosyal medya platformu olan Weibo'da paylaştı. iPhone 17 serisinin başarısını Xiaomi'nin amiral gemisi serisinin 17 serisi başta olmak üzere sonraki yıllarda iPhone modellerine göre çok daha başarılı bir noktaya gelebilmesi için önemli çalışmalar yaptığını da belirtti. Hatta bu videoyu çektiğim gün Xiaomi CEO'su Lei Jun da Xiaomi 17 serisini tanıttığı kısa bir video çekmişti. O videoda yeni modellerin tasarım ayrıntılarını da görüyoruz. Xiaomi 17, 17 Pro ve 17 Pro Max modelleri bu videoda yer alıyor. Bu arada söz konusu telefonların iPhone 17 serisine rekabet edebilmesi için bir önemli adım daha atıldı. Normalde önümüzdeki ay tanıtılması bekleniyordu bu serinin. Bir ay daha geri çekildi. Şimdi yeni modellerin ayrıntılarına başlayalım. İlk olarak Xiaomi 17 modelini şu anda ekranda görüyorsunuz. Geçtiğimiz yıl tanıtılan serinin önceki modeli Xiaomi 15'e bir hayli benzer bir kamera kurulumu karşımıza çıkıyor. Üçlü kamera kurulumu ve flash ışığı yine arka tarafta bu kamera adasında karşımıza çıkıyor. Xiaomi 17 modelinin ön tarafına baktığımız zaman 6.3 inçlik 2K çözünürlüğünde OLED bir panel karşımıza çıkıyor. Serinin önceki modelinde bu ekran 6.36 inçti. Biraz daha küçük bir ekran karşımıza çıkıyor. İnce çerçevelere sahip ve delikli ekran tasarımıyla geliyor. RAM tarafına baktığımızda 16 GB'a kadar LPDDR5X1 RAM desteğinden bahsediliyor ve UFS 4.0 depolama birimini kullanacak. Tabii ki bu baz model olduğu için 16 GB'ın biraz altında kalabilir. Şu anlık RAM belleği henüz netleşmedi. Şimdi Xiaomi'nin yaptığı en iyi şeylerden biri tabii ki pil performansı. Normalde zaten yüksek kapasiteli bataryaları Xiaomi telefonlarda görüyorduk. Bu kapasitenin yanında yüksek watt gücü de karşımıza çıkıyordu. Ama Xiaomi önceki modellere göre büyük bir sıçrama yaparak Xiaomi 17 modelinde 6300 mAh'lik devasa bir batarya kullanacak. Bu arada önceki modelin 5240 mAh'lik bir bataryası vardı. Bu da çok büyük bir sıçrama olduğu anlamına geliyor. Şu anlık biz 6300 mAh diyoruz ama bazı kaynaklara göre bu batarya kapasitesi 7000 mAh'lere kadar çıkmış durumda. Zaten HyperOS işletim sistemi pil tarafında gayet verimli. Verimli de bir işlemci kullanıyor. 6300 mAh bence hayli yeter ki 7000 mAh olursa değil 2 gün 3 günü bile yoğun kullanımda çıkartabilecek bir telefondan bahsedebiliriz bence. Şarj tarafında da 100 Watt'lık bir şarj gücünün kullanılması bekleniyor. Yalnızca Xiaomi 17'de değil seriye ait tanıtılacak olan 3 telefonda 100 Watt'lık hızlı şarjla desteklenecek. Kamera
Kamera tarafına baktığımız zaman tek tip kamerayı 3 arka kamerada da göreceğiz. Yani arka kamerada 50 megapiksellik ana kamera, 50 megapiksellik telefoto kamera ve 50 megapiksel ultra geniş açılı lens bizleri karşılıyor. Leica işbirliğine yine devam ediliyor. Arka kamerada Leica Vibrant ve Leica Authentic gibi kamera efektlerini yine bu telefonlarda kullanabileceğiz. Ayrıca ön kameranın da 50 megapiksellik otomatik odaklı bir selfie kamerası olduğuna dair de açıklamalar bulunuyor. Xiaomi 17'nin en büyük avantajı Xiaomi 15'te aynı çıkış fiyatına sahip olacak olması. 630 dolarlık bir fiyatla gelecek. Zaten global pazara da açılacağını söyleyebiliriz. Son 2 yıldır Xiaomi'nin baz modelleri Türkiye'ye geliyor. Bu yüzden Türkiye'ye de geleceğine kesin gözüyle bakıyoruz. Muhtemelen tanıtıldıktan bir süre sonra Türkiye'ye de gelir diye düşünüyorum. Şimdi serinin Pro modeline gelelim. En büyük farklardan biri arka tarafında devasa bir ekranı olan bir telefondan bahsediyoruz. Şu anda siz de tasarım ayrıntılarını görüyorsunuz. Bu arka tarafındaki ekrandan fotoğraf çekerken kendimizi görüntüleyebiliyoruz. Widget'lara bakabiliyoruz. Aramaları görebiliyoruz. Bildirimleri görebiliyoruz. Aynı zamanda uçağa binerken biniş kartını görme gibi temel işlevleri de bu arka tarafındaki ekrandan görmek mümkün. Bu ekranı Samsung'un Z Flip 7'sindeki arka ekrana benzetebilirsiniz. Fakat çerçeveleri birazcık daha kalın gibi geldi. Aynı zamanda Z Flip 7'de bulunan arka ekran 120 Hz'ti. Fakat Xiaomi 17 Pro ve Pro Max modellerinde bulunan bu arka ekran 60 Hz olacak. Xiaomi 17 Pro'nun ana ekranı ise 6.3 inç boyutunda ve bu ekranda 2K çözünürlüğünde. Pro Max'te de bu arada aynı ekran bulunacak. O telefonun ekranı da 6.8 inç olacak. Şimdi 17 Pro modelinden devam edelim. Kamera tarafına baktığımız zaman yine 50 megapiksellik üçlü bir ana kamera kurulumu bulunuyor. Ana kamera f1.67 diyafram açıklığına sahip olacak. Bu da önceki modele göre düşük ışıkta daha iyi işler çıkartacak bir telefon olduğu anlamına geliyor. 10 bit HDR log video desteği yine bu modellerde olacak. Telefoto kameramız yine 5x optik zoom yapabiliyor ve f3.0 diyafram açıklığına sahip. Fakat burada bir dezavantajımız var. Xiaomi 17 Pro ve Pro Max modelleri ne yazık ki periskop telefoto lensten feragat ediyor. Yani artık 100x, 120x zoom yaparak ay fotoğrafı çekmek pek de mümkün olmayacak gibi. Fakat yine yazılımsal destekle beraber bence telefoto lens de iyi iş çıkartacaktır diye düşünüyorum. Xiaomi 17 Pro'nun bataryasına baktığımızda 6300 mAh'lik devasa bir pil karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda 100 Watt'lık da hızlı şarj desteği olacak. Serinin önceki modeliyle kıyasladığımız zaman Xiaomi 15 Pro'da 6100 mAh'lik bir batarya bulunuyordu. Fakat genellikle serinin Pro modelleri Türkiye'ye giriş yapmıyor. Son 2 yıldır Pro modellerini Türkiye'de resmi olarak göremiyoruz. Bu yüzden Xiaomi 17 Pro Türkiye'ye gelmeyecek gibi gözüküyor. Bu arada Xiaomi'nin pillerinin ortaya çıktığı bir görsel de sızdırılmıştı. Buradaki görsellere baktığımız zaman 4 tane pil var. Yani biz burada Xiaomi 17'nin, 17 Pro'nun ve 17 Pro Max'in pillerini görüyoruz. Bir de 6800 mAh'lik kapasiteye sahip olan bir pil daha bulunuyor. Peki bu hangi telefon olacak? Bunun da Xiaomi 17 Ultra olacağına dair bazı sızıntılar var. Yani önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan lansmanda 17, 17 Pro, 17 Pro Max tanıtılacak. Sonraki aylarda ise seriye ait bir Ultra modeli daha gelebilir. Periskop telefoto lensini de tabii ki o modelde göreceğiz. Bu telefonun da arkasında yine ikincil bir vizör ekranı bulunuyor. Yani biz telefonun arka kamerasını kullanırken bu ekran üzerinden kendi ön izlememizi görebileceğiz. Ön tarafındaki ekran 6.8 inç boyutunda olacak. Bu ekranda yine 2K çözünürlüğünde. Serinin Pro Max modelinin pil kapasitesine baktığımızda 7500 mAh'lik devasa bir pili olacağı düşünülüyor. Yani ortaya çıkan sızıntılar bu yönde ama ben 7500 mAh'e inanmadım açıkçası. Ama 7500 olursa da yine dediğim gibi 2 günü rahatlıkla çıkartacak bir performans sergileyecektir. Kamera tarafına baktığımızda yine üçlü bir kamera kurulumu var. Üçü de 50 megapiksel çözünürlüğünde. Ön kamerası da yine 50 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Biraz da Snapdragon 8 Elite 5 işlemcisinden bahsetmek istiyorum. Bu modelin Geekbench sonuçları ortaya çıkmıştı. Tek çekirdekli de 3096, çoklu çekirdekli ise 9382 puan aldığını görüyoruz. Bu da 8 Elite 5 işlemcisine göre oldukça iyi bir değer. Bu arada renk seçeneklerinden de bahsetmek istiyorum. Pro ve Pro Max modellerinde orman yeşili ve soğuk duman moru ismi verilen iki farklı renk geliyor. Bu renkler bence oldukça soft ve güzel duruyor. Bu renk sadece Pro ve Pro Max modelleri için var. Bir de iPhone kullanıcılarının artık Xiaomi'ye geçmesi için büyük adımlar atıldığından bahsetmiştik. Bunun en başında HyperOS 3 sürümü geliyor. HyperOS 3'ün tasarımına baktığımız zaman Dynamica'da benzeri bir tasarım, yüzen balonlar, yani neredeyse iPhone'a çok benzer bir tasarım anlayışı karşımıza çıkıyor. Tabii ki burada insanların Xiaomi'yi tercih etmesi için bu tasarım yeterli olmayacaktır. Bununla beraber ekosistem tarafında Xiaomi'nin alması gereken büyük bir yol bulunuyor. Yani
yalnızca Dinamica'da tasarımı bu konuda yeterli olmaz diye düşünüyorum. Ama bunun dışında değişen simgeler, yeni animasyonlar HyperX 3'ü daha güzel bir hale getirmiş diye düşünüyorum. Zaten Xiaomi 17'de kutudan HyperX 3 sürümüyle çıkacak arkadaşlar. Tabii önümüzdeki dönemlerde de Xiaomi 17 Ultra gelecek. Onun hakkında da yakında bir video yapmayı düşünüyorum. Peki siz Xiaomi 17 serisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Muhtemelen Pro serisi Türkiye'ye gelmeyecek ama 17 ve 17 Pro Max Türkiye'ye gelirse kaç TL olur? 17'nin zaten aynı fiyattan olacağını söylemiştik ama Xiaomi 15 geçtiğimiz yıl tanıtıldığı zaman dolar kuru ve vergiler daha farklıydı. Muhtemelen biraz daha yüksek bir fiyattan çıkar diye düşünüyorum. Bu arada ufak tefek bahsetmediğim özellikler olabilir. Bu da zaten henüz tanıtılmadığı için. Muhtemelen paneller yine 120 Hz tazeleme oranına sahip olacak. Bunun dışında yeni ayrıntılar eklendikçe videonun açıklama kısmına da eklerim. Bu yüzden bu videoyu izliyorsanız açıklama kısmından da yeni özellikleri kontrol edebilirsiniz. Türkiye'ye gelirse satın alır mısınız? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Beni de sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Linkler açıklamada.